Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle pomponlu, haraşo olarak örülmüş bu bebe şapkasının yapımını paylaşıyor olacağız. Üstten şu şekilde görünecek. Düz bir haraşo örgüyle oluşturduk. Ben bu şapkayı yaklaşık 3 yaş için ördüm. Ancak siz farklı yaş grupları için örmek isterseniz videomuzun açıklama kısmında her yaş grubu için şapka ölçülerini bulabilirsiniz. Oradaki ölçüleri baz alarak kendi istediğiniz ölçülerde şapkayı oluşturabilirsiniz. Şapkamızın yapımı için bir bebe ipi kullanacağım. Bambu karışımlı bir ip. İpin kalınlığı şu şekilde. İnce olduğu için ben 2 katlı olarak kullanacağım için içinden bu şekilde bir yumak sardım. 3 tane pompona ihtiyacım var. Bunları pomponmatikle hazırladım. Daha sonra pompon yapma videosu da ayrıca yayınlayacağız sizler için. İpime uygun misinalı bir şiş kullanacağım. Bu örnekte normal şişle örüp bu kısımdan dikmiştim. Ancak diktiğim kısımlar güzel durmadı diye düşündüm. Bu yüzden dikişleri ortadan kaldırmak için misinalı bir şiş kullanacağım. 8 numara 40 santim boyunda misinalı bir şişim var. Ayrıca örgümü ölçmek için bir metrem ve ilk birkaç sırada kullanmak için bir ilmek ayırıcım var. Bu şapkayı 3 yaş için öreceğim. Bu nedenle şapka genişliği olarak yaklaşık 48 santimlik bir genişliğe ihtiyacım var. 48 santim genişliğe ulaşmak için de 60 ilmeğe ihtiyacım var. 60 ilmek şişimi atarak başlıyorum örgüme. ...57, 58, 59, 60. 60 tane ilmeğimi oluşturdum. İpimi buradan bağlıyorum. Bu kısımdan örmeye başlayacağım. Videomuzun başlangıcında da söylediğim gibi dikiş kısmından hoşlanmadığım için dikişsiz olması açısından yuvarlak bir şekilde öreceğim şapkayı. Bunun için bir ilmek ayırıcı kullanarak ilk birkaç sıra başını belli edeceğim. İlk sırayı düz olarak öreceğim. Birinci sırayı düz olarak aldıktan sonra ilmek ayırıcını buraya takarak yerimi oluşturuyorum. Bundan sonra ilk sırayı tamamen düz örgü şeklinde örerek geleceğim ve sıramı tamamlayacağım. İlk birkaç sırada örmek biraz zor oluyor ama sonraki sıralarda çok daha rahat bir şekilde örgü ilerliyor. Haraşo örgü için normalde örgünün her iki yüzünü aynı şekilde örerek ilerleniyor. Yani normal iki şişle örecekseniz her iki yüzü de düz ya da her iki yüzü de ters olarak örmeniz gerekiyor. Ama ben yuvarlak bir örgü yapacağım için bir sıra düz, sonraki sırada ters olarak ilerleyeceğim dönüşümlü olarak. Bu nedenle ilk sıramı tamamen düz olarak öreceğim. Sıra sonuna doğru geliyorum düz örgüyle. 2 kat kullandığım için ipi, her iki ipi de almayı mutlaka özen gösterip dikkat ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Düz örgümü tamamladım. İlmek başım burada. Bu aşamada artık ikinci sıraya, yani ters öreceğim kısma geçiyorum. Ters aldım birinci ilmeği, ilmek ayırıcımı çıkardım. Üstteki kısma takıyorum. İkinci sırayı da boylu boyunca ters örgü olarak öreceğim. Hiçbir artırma ya da azaltma yapmadan sadece bütün sırayı ters olarak geldim. Şimdi ilmek ayırıcımın olduğu kısma geldim. Bu sefer 3. sıraya geçeceğim ve düz örgü olarak öreceğim. Düz örgünün birincisini aldım.
Üçüncü sıramı da tamamen düz örgü şeklinde örerek devam edeceğim. Örgümüz de yavaş yavaş belirginleşmeye ve kendini göstermeye başlamış olacak. Bu şapkayı örmek çok kolay ve çok keyifli. Çünkü sayıları bir kere ayarladıktan sonra hiçbir artırma ya da azaltma yapmak gerekmiyor. İlmek sayısı hiç değişmiyor. Ayrıca haroşa örgü olduğu için de herhangi bir motif ya da örnek yok. Ve oldukça da güzel görünüyor. Çok hızlı bir şekilde örülebilen bir şapka. Sıra sonuna kadar düz örgüyle gelmeye devam edeceğim. Üçüncü sıramı da tamamladım düz örgü olarak. Şimdi ters örgü olarak bir sonraki sıraya geçiyorum. Artık ilmek ayırıcı kullanmama gerek yok. Bu sıradan sonra kendim takip edebilirim. Görsel olarak bir karışıklık yaratmıyor. Tekrar buraya geldiğimde, ters ilmeğe geldiğimde düze geçmem gerektiğini artık rahatlıkla görebiliyorum. Bu şekilde ters örgüyle bu sıraya da devam edeceğim. Ters örgüyle devam ediyorum. Şu an hala düzün üstünde ters örüyorum. Buraya geldiğimde artık örgüm ters, şekli değişti. Görüntüsünden rahatlıkla bunun ters olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla sıramı bitirdim. Burada artık tersin üstüne düz örerek devam edeceğim. Sırayı değiştirmiş oldum. Yani ilmek ayırıcını çıkarmamış olsaydım burada olacaktı ilmek ayırıcım. Düz sırasına başladım böylece. Düz şeklinde devam edeceğim. Düz örgüyle sıramıza devam ediyorum. Bundan sonraki bütün sıralarda bir sıra düz, bir sıra ters olarak devam edeceğim. 3 yaş için yaklaşık 18-20 santimlik bir şapka yüksekliğine ihtiyacım var. Bu şekilde örmeye devam ederek ilerleyeceğim. Birkaç sıra daha örgümü ördüm. Şu anda örgümün yüksekliği 16-17 santim civarında. İstediğim yükseklik 18-20 santim arasıydı. Bu yüzden bir 2-3 sıra kadar daha örüp örgümü tamamlayacağım. Düz örgüyle bu sırama devam ediyorum. Son birkaç sıram daha kaldı. 200 sıra sonra istediğim yüksekliğe ulaşmış olacağım. Bu sırayla beraber örgümüzü tamamlayacağız. Şu an düz örgünün sıra sonuna gelmek üzereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi örgümü ölçeyim. Şu an örgümün boyu yaklaşık 20 santim. İstediğim örgü yüksekliğine ulaştım. Yani şapkamın boyu artık 20 santim oldu. Burada örgümü tamamlayacağım. İlmeklerimi keseceğim ve üstte birleştirmelerimi yapıp pomponlarımı koyacağım. İstediğimiz boyuta ulaştık. Örgünün başına geldik. Bundan sonra artık ilmeklerimi keserek örgümü tamamlayacağım. Bunun için düz olarak yapıyorum. Şu şekilde üstten alarak ilmeklerimi geçirerek kapatıyorum. Bir daha gösteriyorum. Düz ördüm. Üzerinden aldım ve ilmeği kapattım. Bütün ilmeklerim için aynı işlemi yaparak örgümü tamamlayacağım. Şu şekilde kapanmış olacak. Örgümü bitirdim. İlmeklerimin tamamını kestim. Tersinden şimdi örgümü dikeceğim. 3 pompon kullanacağım için bu kısmı 3 parçaya ayıracağım. 20'şer ilmek üzerinden şu şekilde bir görüntü elde edeceğim. Ve pomponlarımın yerini hazırlamış olacağım. Her bir köşeye de bir tane pompon gelecek sonrasında. Her kısımdan
10'ar tane alıp dikerek birinci kısmı oluşturacağım. Bunun için ipi iğneye geçirdim. Şuradan dikmeye başlıyorum. Sağdan ve soldan birer tane alarak dikiyorum. İpimin ucunu şuradaki biraz önce kestiğim kısmı bağlayarak sabitliyorum. Birinci ilmeklerimi bağladım. İkinci ilmeğe geçiyorum. Karşısındaki ikinci ilmekten alarak karşılıklı getirip dikiyorum. Karşılıklı 10'ar ilmeğimi diktim. Şimdi şuradaki 10 ilmeği birbirine dikerek devam edeceğim. En sonunda buraya geleceğim. O yüzden buradan 20 taneyi sayıp şuradaki yerimi belirleyeceğim. İlk dikeceğim ilmek burası olmuş olacak. Şurada zaten bu ilmekten başlayacağım. Ve karşılıklı ilmeklerden geçerek biraz önceki yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayacağız. Burayı diktikten sonra aynı şekilde bu kısmı da dikerek dikiş işlemini tamamlayacağım. Evet, son aşamadayım. Şu an dikişimi sağlamlaştırmak için üstünden bir kere daha gidiyorum. Ve şu iki kısmı gittim. Son kısmı gidip dikiş işlemini tamamlayacağım. Dikişimi tamamladım. Bu ipleri saklayarak arka taraftaki görüntüyü de temizleyeceğim. Dikişimi tamamladım. Kalan iplerimin fazlalarını saklayıp arka yüzdeki örgünün görüntüsünü de temizledim. Şimdi artık pomponlarımı örgümle birleştireceğim. Bunun için düz yüzüne çeviriyorum tekrar örgümü. Şöyle köşeye geldim. Pomponun buraya yerleşeceği kısmı belirliyorum. Pomponun iplerini uzun bırakmıştım. Bu ipleri geleceği yere belirleyerek arka tarafa çekip bağlayarak pomponu örgüyle birleştireceğim. Bunun için bir tığ kullanıyorum. Pomponumun yerini ayarladım. İplerini arkaya tarafa götürerek şu şekilde getirdim. Sonra bunları arka yüzden bağlıyorum. Bir kere yine şöyle bir sabitlemek için başka bir yerden daha alıyorum. Bir kere daha bağlayıp ipin fazlasını keseceğim. Diğer iki pomponum için de aynı işlemi yapacağım. Pomponlarımı birleştirerek şapkamı tamamladım. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Herhangi bir yerinde bir yanlarda dikiş vesaire olmadan üst kısmı da bu şekilde görünen bir şapka elde ettik. Şapkamız bu haliyle tamamlandı. Oldukça şık ve farklı bir şapka oldu. Ama isterseniz herhangi bir motifle ya da işlemeyle şapkayı biraz daha süsleyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizi desteklerseniz seviniriz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kolay gelsin.